GGTV Mana Sohbetlerinden merhaba. Öncelikle ilk programımıza göstermiş olduğunuz ve hala devam eden ilginizden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Başak Bere ile sizlerden gelen soru ve talepleri de dikkate alarak ilerleyeceğiz. Bu yolculuğumuzda daha fazla kişiye ulaşmamız için yayınımızı çevrenizle paylaşmaya, hala abone değilseniz abone olmaya, beğeni tuşu olan like butonuna basmaya ve yorumlar bölümünde soru ve önerilerinizi yazmaya davet ediyorum sizleri. Amacımız etkileşim alanımızı kısa sürede artırmak. Evet, programımıza partnerim sevgili Başak'a hoş geldin diyerek başlayalım. Merhaba Başak'cığım. Merhaba canım, nasılsın? Görüşmeyeli. Gayet iyiyim ve bugün çok güzel bir konuyu işleyeceğiz seninle birlikte. Çok heyecanlıyım ben de. Çok güzel. İlk programımızda zihin temizliğini konu almıştık ve bugün zihin temizliği konusunun devamı olarak uykuyu işleyeceğiz. Konuya giriş olarak kısa bir aktarımda bulunmak istiyorum müsaade edersen. Bilimsel makalelerden benim okuduğum kadarıyla uykunun ilk evresi uyanıklık ile uyku arasında gidip geldiğimiz evre olarak tanımlanıyor. Bu evrede bir şey ya da birisi bizi çok kolaylıkla uyandırabilirmiş. Eğer bu evre sırasında uyanırsak hiç uyumamış gibi hissedermişiz kendimizi. İkinci evrede ise ortalama uyku bölümü diye adlandırılıyor bu evre ve gecemizin aslında yarısını da bu evrede geçiriyormuşuz. Bu evrede beyin dalgalarımız, kalp ritmimiz ve kan basıncımız azalarak kalp ve damar sistemimizin ihtiyacı olan istirahat alınıyormuş. Üçüncü evre ise beyin dalgalarımızın onarıcı, yavaş ve yüksek genlikli hale dönüştüğü evreymiş. Bu evrede neredeyse tüm beden işlevlerimiz yavaşlayarak bedenimiz kendini onarmaya başlıyormuş. Aynı zamanda bazı insanların uykuda gezindiği, konuştuğu veya bir şeyler yediği hatta bu evrede oluyormuş. Son evre ise REM olarak adlandırılıyor ve bu evrede en etkili rüyalarımızı gördüğümüz evreymiş. Bu evre uzmanların hatta paradoks uykusu dediği kısım olup beynimiz bu evrede sanki uyanıkmış gibi aydınlanıyormuş. Başakçığım istersen uyku konusunu yoga felsefesi üzerinden bağlayarak bize uyanık ve uyku hallerimizde neler oluyor şeklinde kısa bir giriş yap ve arkasından daha derin detaylara geçelim. Çok güzel. Aslında bunu bilimsel olarak başta belirtmen çok güzel oldu. Çünkü bilimselle yoga felsefesi zaten birbirine oturuyor. Ee, izleyen arkadaşlar da anlayacaklar. Ondan sonra daha da bir anlamlı olacak. Uyku anlarımızın değerini daha çok anlamış olacağız. Şimdi bu dediğin evreler aslında beyin dalgalarının değiştiği anlar. Yani biz uyku durumunda, uykuya geçmeden önce uyanık halimizde beta frekansı yayıyoruz. Bu nedir? Bütün duyularımız açık. Bu nedir? Hayattayız. Bütün beş organımız çalışıyor, zihnimiz çalışıyor, her şey atakta. Yogada da şöyle diyor. İlk başta ilk çıkan yazıtlardan biridir. Bu Tattva Bodha diye geçer. Tattva Bodha da diyor ki zihnin üç durumu vardır. Birinci durum Jagat. Jagat dünya demek. Dünya durumu yani dünyada olması. Her şeyle zihninin, bütün duyu organlarının dünyada olması. Bu işte beta dediğimiz hal. Hı hı. İkinci durum Swapna, rüya hali. Bu da artık alfa, teta gitgide beyin dalga frekansımız düşmeye başlıyor. Bir rahatlama oluyor. Geldik ikinci faza. Yoga da aynen böyle söylüyor. Hı hı. Üçüncü faz dediğimiz ki yoganın en çok üzerinde durulduğu deep sleep denen, nidra denen, onun dışında şuşupti de deniyor bu üçüncü durum olarak söylenen. Burada derin uyku. Burada rüya yok, derin uyku var. Şimdi bu üçünün arasındaki fark ne? En büyük fark ne? Biz hep zihinden bahsediyoruz. Zihin nerede? Birinci durumda zihin duyularla beraber orada. İkinci durumda zaten ikinci duruma uykudan sonra ikinci duruma geçiyoruz. Direkt derin uykuya geçemiyoruz. Önce bir duyu organlarını terk etmemiz gerekiyor. Zihin hala orada. Zihin çalışıyor. Duyu organları yok. Ve üçüncü durumda artık zihinde yok. Hiçbir şey yok. İşte no mind, no body dediğimiz aslında meditasyonda
olmasını istediğimiz hali biz her gün yaşıyoruz zaten 2 saat. Ama değerli olmamasının sebebi bilincimiz orada değil. Bilmiyoruz onu yaşadığımızda. İşte meditasyonda ne oluyor? Çok özür dilerim. Biliyoruz. O şey bir hal mi aslında? Huzurlu bir hal mi? Ve bu huzurlu halin Oo. farkındalığı mı yok bizde uyurken? Uyurken yok ama uyandığında ne dediğin önemli. Uyandığında şunu dersen, oh ne güzel bir uykuydu ya. İşte o ananda dedikleri, bliss dedikleri, sürekli mutluluk hal dedikleri hali yaşadığını bilinçsizce söylüyorsun. Aslında neden o hal güzel? Çünkü ilahiyle buluştuğun an o an. Onunla buluşuyorsun. Zihnin olmadığı an. Ve bunu diyorlar ki başka türlü tarif edemezsin. Başka bir izah yok. Sadece çok güzeldi ya. Bu kadar. Verdiği his budur. Zaten biz çok konuşuyoruz. Çok bilimsel bir şeylere getirmeye çalışıyoruz bir şeyleri. Ama önemli olan bıraktığı histir her şey için. Şimdi burada ben şunu söylemek istiyorum bu 3 durumla ilgili. Biz niye bu ikinci çekimi uykuya getirdik? Çünkü ilk yaptığımız zihin temizliği ile ilgili görüştüğümüz bu bütün o detaylarını verdiğim konular uykunun iyi bir uyku olması için, derin uykuyu güzel bir şekilde yaşayabilmemiz için önemli kıstaslardı. O yüzden oradan buraya gelmek istedim. Şimdi zihni biz gün içinde temizlemeye çalışacağız. Bu verdiğim taktiklerle. Diyelim ki temizleyemedik. Zaten sistem gün içinde 2 saat, bu 2 saattir genelde derin uyku, zaten kendini temizlemek zorunda. Düşün, uyuyamadığın zaman kaç gün yaşayabilirsin? Kaç gün bu sistem devam edebilir? Biliyor musun kaç gün olduğunu? Bilmiyorum ama hani etrafımda bazı uykusu az olan arkadaşlarım var. İşte 2 gün hiç uyumadım falan diyorlar. 2 gün, 3 gün duyuyorum. Ya da ne bileyim böyle çok olağanüstü mesleklerde çalışan mesela cerrah arkadaşlarımız işte uzun süre uyumadıklarını hatta uyumamalarına rağmen çok dikkatli iş yaptıklarını falan duyuyorum. Yani genel ortalama bana göre 2 gün diyebilirim duyumlarım gereği. Şimdi en fazla 11 gün. 11 gün sonra ölüyorsun. Beyin ölümün gerçekleşiyor. En uzun yani kaydedilen bu. 3 gün sonra artık hezeyanlar başlıyor. Çünkü biz ne diyoruz hep zihni temizle, dataları temizle, içeride bir hafıza var bu hafızayı temizle ki artık o prefrontal lob daha güzel çalışsın, daha güzel karar verebilsin. Çünkü o karar vermek için orada. Hı hı. İşte uykuda ne oluyor? Aslında uykuda senin gün içinde yapmadığını Yaradan sana bir şekilde yaptırıyor. Diyor ki sen o kadar bilinçsizsin ki gel sana yardım edeyim şu 2 saat bari diyor. Gel senle gel bir temizlik yapalım diyor. Ve günün temizliği yapılıyor orada. Ne ana hafızaya atılacak ne anakarta atılacak oradan seçiliyor. Bu bütün gün yaşadıklarından seçiliyor bu arada. Rüyada yaşadıklarından seçilmiyor. Çünkü rüyada da zihin aktif, ayaktayken de zihin aktif. Gün içindeki hallerinden temizlik yapılıyor. Bu ölüm anında da böyle mesela. Ölüm anında da bütün bu sefer data alınıyor. Tık 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 temizlik yapılıyor ve karman oluşturuluyor. Bu günlük olarak da bu halde yapılıyor. Aslında ölüm haliyle bu uyku hali arasında hiçbir fark yok. Onu da vücudumuzda bilimsel olarak DMT'nin yükselmesinden anlıyoruz. İki halde de DMT dediğimiz epifiz bezinin salgıladığı DMT ikisinde de artıyor. Buradan da anlayabiliriz ki birbirine benzer deneyimler. Bir önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Bence çok önemli. Şimdi biz gün içinde ne yapıyoruz? Gün içinde düşünüyoruz, hareket ediyoruz. Ama genelde duyu organlarımıza bağlı hareketlerde bulunuyoruz, değil mi? Mesela aha yemek istedim. Ay şunu mu yesem, bunu mu yesem? Dışarı gidiyorum. Televizyonda işte bir şey var Netflix'te. Bunu mu izlesem, onu mu izlesem? Oraya mı gitsem, buraya mı gitsem? Hep bir karar verme andasın. Ama duyularınla ilgili. Şimdi duyular alıyor önce. Ondan sonra da sen zihin işte dağınık. Onu mu yapsam, bunu yapsam, öyle mi desem, böyle mi yapsam diye bütün gün dolaşıyor. Şöyle düşün. Yattın, kafanı koydun. Artık
Duyular yok. Gitti duyular. Sadece zihinlesin. Şimdi uyku durumunun ilk başı böyle başlıyor. Yani rüyaya girme aşamanda prefrontal lob açık ama duyular yok. Çünkü kapadın, gözler kapalı, kulaklar kapalı, bütün vücut kapandı. Şöyle düşün. Gün içinde çok dağınık, duyularıyla çok hareket eden bir insanın rüyaya yattığı anı düşün. Bir de duyularını kontrol eden idrakli bir zihni, bir prefrontal lobun uykuya girdiğini düşün. Aynı mı olur sence? Olmaz ama burada şunu da anlatmanı istiyorum. Duyuları kontrol eden insan dediğin gün içinde ayık olduğumuz zamandan bahsediyorsun. Yani burada bize şöyle bir Evet, mesaj veriyorsun anladığım. Duyularınızı kontrol ederek gününüzü geçirin. aynen. Farkında ol. Duyuların seni yönetmesin, zihnini yönetmesin. Sen onları yönet. Duyuların İdrak dediğimiz bu işte. zihnini İdrak et. yönetmesi. Evet, çünkü duyular aslında bizi yönetiyor. Bir şeyi çok istediğin için bütün gün onun heyecanıyla yaşıyorsun. Onu elde etmeye çalışıyorsun. Bütün zihnin ona gidiyor. Ama belki de onu elde etmen iyi bir şey olmayacak. İdrakini koysan, prefrontal lob gerçekten çalışsa, o zaman bilecek ki aslında o senin için iyi bir şey değil. Onun peşinde öyle çılgınca koşmana gerek yok. Şimdi bunun bilincinde olan bir zihin, rüya aleminde bambaşka şeyler yaşıyor. Diğer zihin gitti de duyu organları gitti. Bir maymun düşün, bütün oyuncaklarını aldın, yatırdın. İşte o haldeki zihin çok değişik, dediğimiz kabus dediğimiz, oradan oraya koşturan rüyalar görüyor. Şimdi dedik ya, sabah kalktım, oh ne güzel uyandım. Bir de sabah kalktım, of ne biçim ya, bütün hırsızlar, katiller peşimdeydi şeklinde uyanmak var yani. Koşuyorsun, koşuyorsun, yakalayamıyorsun falan. Ya Ay da birisi sürekli arkamdan, ay sürekli arkamdan koşturtuyorlardı. Bir türlü şey olamadım, rahatlayamadım yani. İşte bu rüya. Zaten rüya bir başta görülüyor, bir de sonunda görülüyor. Uykuya daldıktan sonra ve uykudan kalkarken. Tam arada bu derin uyku. O yüzden hani derin uyku yaşadım diyelim ki. Ama gene geldim, bir rüya gördüm, kabus gördüm. Sabah kalkıyorum, oh aman ya, aman iyi ki gözümü açtım şeklinde olabiliyorsun. Çok özür dilerim. Dedin ki rüya bir başta bir de sonda görülüyor dedin. Yani daha Evet, derin uykuya evet. geçmeden önce de rüya görüyoruz. Derin uyku ve Evet. arkasından tekrar rüya görebiliyoruz diye anlıyorum. Evet, çünkü yavaş yavaş duyular gidiyor, sonra duyular geliyor. Yani zihin, önce yattım, zihin açık, duyular gitti, zihin de gitti. Derin uyku, sonra duyular geldi. İşte rüya kısmı, artık duyularda zihin geldi, duyular geldi ve uyandım artık. Hmm. Yani böyle bir format var. Bu arkamda dream catcher dediğimiz, dream rüya, catcher yakalayan. Şamanların kullandığı, odalarına koydukları, bu geometrik şekliyle olsun, tüylerin olmasıyla olsun, aslında daha detaylı araştırabilir ilgilenenler. İşte kötü kabuslardan arınmak, küçük çocukları korumak rüya anında. Bunun için odalarında bulunduruyorlar. Benim bir de asıl var, büyük asıl dream catcher'ım, bir de bu şekilde var. Hani bir inanç, güzel de baktığın zaman, o yüzden de seviyorum Dreamcatcher hissiyatını. Şimdi bu zihin, baştaki zihnimiz kontrolsüz zihin. Zihnini temizlememiş, zihnini kontrol edemeyen, zihin almış başını gitmiş maymun. Bu bizim günlük yaşamda en büyük dertli olduğumuz zihin bu işte. Ne yapıyor o zihin gün içinde? Bir sürü televizyon izliyor, işte konuşuyor, boş boş konuşmalar, boş boş olayların içinde olmalar ve bunlar geceliğin de rüya olarak devam ediyor. Yani zihin kendi üretiyor, film, senaryo yazıyor. Gün içinde yaşadıklarının başka senaryolarını yaşıyor ve sen buna hiçbir müdahalede bulunamıyorsun. Sen O böyle zaman gözünü kapatıyorsun. o zaman şunu söylemiş oluyorsun bir yandan. Rüya konusuna çok bu kadar derin girmeyeceğim ama o başka bir formatta belki daha derin anlatılması gerekiyor. Aslında bununla Aslında beraber anlatmayı düşünüyorum. Çünkü rüya ve derin uyku aynı konunun içinde. okey. O zaman rüya konusu geçmişte yaşadığımızla ilgili biraz. Sanki geleceğe yönelik rüyayı yorumlamak burada biraz boş gibi kalıyor.
O Mu. var. Şimdi oraya geleyim. Çok güzel Tamam. söyledin. Şimdi sen eğer gene kontrol sende değilse, duyularının kontrolü sende değilse, hayatının kontrolü sende değilse, dediğim gibi kontrolsüz bir şekilde, yani daha önce yaptık ya, araba böyle son hız gidiyor, bütün Evet. gün çöplükleri doldurmuşsun zihnine, sonra geceliğin yatıyorsun, aynen devam ediyor. Aynı senaryo içeride, zihin durduramıyor kendini ve kendi arka plandan aldığı bütün datalarla bir hikaye yazıyor. Bak düşün, mesela kel alaka şeyler görürsün işte. Bir arkadaşım vardır, birisinin kocası olmuştur, öteki onun çocuğu olmuştur, başka bir ülkeye gitmişsinizdir falan. Ya böyle bir dataları çeker yani. Alakasız datalar çekilir oradan ve böyle gereksiz, hiçbir mesajı olmayan, Anlam, tamamen çöp ve yeni anlamlandıramayız. çöpler. Anlamlandıramayız Bunu hatta. anlamlandıramayız. Zaten anlamlandıramadığında biliyorsun, hep böyle kaç kovala şeklinde, anlamsız bir rüya şekli. Anlamlandırabileceklerin var. İşte o da zihni temiz tutabilen, gün içinde duyularını kontrol edebilen insanlar. Artık demiştim ya, hani bu zihin temizliğinin en güzel yeri nedir? Zihin durur, kalp konuşmaya başlar. İlahi kalbinden konuşmaya başlar. İlahi kalbinden nasıl konuşur? İlahi kalbinden rüyalarda mesajla konuşabilir. İşte orada mesajlar alabilirsin. Ve onları, genelde rüyaları unutursun ama o mesajları unutmazsın. Kalkarsın sabah, ya dersin. Genelde de yatmadan önce, eğer bu dilekle yatar zaten bilinçli zihinler, der ki şununla ilgili bana yol göster. Yat, yolun açılır. Çok güzel gelir mesaj. Yani direkt gelmez ama öyle bir güzel gelir ki böyle tüylerin diken diken olur. Ay be dersin, buymuş, bunu yapmalıymışım. Çok güzeldir bu hal. Bu bilinçli rüyadır. Demek ki bilinçsiz rüyalarımız var, bilinçli rüyalarımız var. Bir de lucid dediğimiz, gene bu kontrol edebilenlerin, zihinlerini kontrol edebilenlerin, hani demiştim ya, Patanjali 5 tipten bahsediyor, böyle doğanlar, zihni temiz doğanlar. Zaten hepimiz öyle doğuyoruz da, bir de gerçekten daha ulvi zihinler var. Onların halidir bu, lucid dream dediğimiz, Şey mi? zihinlerini. Bir nevi peygamber tanımındaki kimlikler için mi söylüyoruz bunu? Yok, o kadar da değil. Yani çok da fazla abartmayalım. Hı. Birçok insan bunu yaşıyor zaten hayatta, lucid dream yaşıyor. Bu insanlar gece yattıklarında da uykuda olduklarını, rüyada olduklarını net olarak biliyor. Hı. Yani bu bir rüya diyor ve ben bu rüyayı biliyorum, ben bir rüyanın içindeyim ve rüyayı kontrol etmeye başlıyor. Zaten Bunlar da üçüncü grup. zaten rüya anı zihnin açık olduğu ansa rüyada olduğunun da aslında bilincinde olmalısın ki bazen hatta rüyanın içinde rüya halleri de oluyor insana. Aslında rüya görüyorsun, bir ortamdasın, bir olayın içindesin ama aynı zamanda bir de onun içinde rüya görüyorsun, onun da farkındasın. O diğeri aslında senin rüyanmış gibi geliyor sana. Ya çok karmaşık bir şey, değil mi? Yani bu rüyayı burada kapatabiliriz aslında. Çok Ama o detay zaman çünkü. O zaman Ee, bir de kabus kısmında söyleyelim. Diğerine mi kabus diyoruz? Yani bilinçli olmayan zihnin uyuduğu anda gördüğü rüyalara mı kabus diyoruz? aynen, buna kabus diyebiliriz. Kendi bilincinden gelen kabustur bu. Bir de universal diyeceğim, yani nasıl şey yapabilirim bunu? Toplu bilinç, kolektif bilinç. Kolektif bilinçten gelen kabus olabilir. Bak bu çok enteresan. Şimdi senin bir frekansın var. Benim bir frekansım var ve biz frekanslarımızla belli frekanslara bağlıyız. Şöyle düşün. Ben 110 voltum. 110 voltluk prize bağlıyım. Sen 220'sin. 220'lik prize bağlısın. O kolektif bilinçten çekiyorsun dataları. Ben de bundan çekiyorum. Şimdi ben düşük bilinçliysem o kolektif bilinçteki acıları, ızdırapları da rüyama çekiyorum. Yani çok kötü, işte şimdi adlandırmayayım, biliyoruz ne tür kötülükler olabileceğini. Bu tür kötülükleri çok rüyanda görüyorsan o kolektif bilincin içine girip oradan sana datalar geliyor diyebiliriz. İşte bilincin yükselmesi de genelde daha rahat bir rüya durumu. Zaten çok da güzel bir derin uyku hali
ne kavuşmuş oluyorsun. O yüzden de bilincin yükselmesi demek, frekansın yükselmesi demek zaten. Zihin temizlendikçe, işte kalp açıldıkça, frekans yükseldikçe senin bağlı olduğun kolektif bilincin algılayışı ve sana sundukları çok daha farklı. Ne diyoruz? Bolluktur, berekettir, güzelliktir. Daha çok böyle aydınlığa yakın bir bilinçtir o. Ve onun rüyası da o kadar aydınlık ve bereketli bir rüyadır. Peki bu derin uyku haline biraz tekrar dönmek istiyorum. Derin uyku dediğimiz aralıkta vücudumuzda neler oluyor? Bilincimizde, zihnimizde ya da bütün duyu organlarımızda ya da bütün organlarımızda hatta. Şimdi derin uyku dediğimiz şey ise zihinde yok. Yani biz ne diyoruz? Zihin yok, zihin yok, meditasyona otur, zihin yok. Al işte zihin yok. Tabii bilinçsiziz, bilinç bilmiyoruz. Bütün vücut fonksiyonlarımız neredeyse durma noktasında, belki de duruyor da diyebiliriz. Ve bu durumdaki zihin, epifiz bezi ve hipofiz bezi sadece aktive oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, en önemli bezler bunlar. Epifiz bezi dediğimiz bez, gündüz serotonin üretiyor, gece de melatonin üretiyor. Bunlar mutluluk hormonu. Çok önemli. Geceleyin uyuduğumuz zaman epifiz bezine kan akışı azalıyor. Buralar önemli, birazcık bilimselle bağlayacağım. Epifiz bezine kan akışı azalınca oradaki boşluğa omurilik sıvısı doldurmaya başlıyor. Omurilik sıvısı dediğimiz sıvı vücudumuzun ürettiği aynı tuzlu su, deniz suyu gibi olan her gün 500 mililitre biz omurilik sıvısı üretiyoruz. Bakar mısın? Nereden ürettiğimiz ki halen bilinmiyor. Nasıl olduğunu halen bulamamış vaziyetteler. Ve bu sıvı bütün omurgadan, beyin ve omurga arasında sürekli dolaşıyor. Ve sonra gerekli sinirlerle, omur sinirleriyle bütün vücudun gerekli yerlerine gidip onarımlar yapıyor. Ve her gün bu 500 mililitre üretiliyor ve dağıtılıyor. Düşünebiliyor musun? Ve bu işte daha çok gece üretiliyor, uyuduğunda, derin uykuda. O yüzden derler ya, mesela çok hastasındır, yat. Uyumaktan hiç korkmayın. Uyumak tamamen bir arabayı bakıma sokmaktır. Bütün bedeni bakıma sokuyorsun. Uyuyun. Zaten vücut ister. Vücut hasta olduğu zaman uyumak ister, uzun uyur. Çünkü bakım onarıma girmiş gibidir. Aynı zamanda hipofiz bezi dediğimiz büyüme hormonu da uykuda, derin uykuda aktive olur. O yüzden de bebekler çok uyur. Çünkü neden? %50'si derin uykudur bebeğin. Çünkü orada da büyüme hormonları aktiftir. İşte yaşlandıkça niye daha az uyuruz? Derin uyku da azalır. Çünkü artık büyüme hormonların aktive olmuyordur. Ama sen gün içinde kendini bilir yaşarsan uyku durumunun bozmaz. Neden yogilere derler yaşlanmazlar, hastalanmazlar? Çünkü onlar epifiz ve hipofiz bezlerini hem gündüz hem gece çalıştırıyorlar. Gündüz çalıştırıyorlar serotonin, gece çalıştırıyorlar melatonin ve işte hipofiz bezi, epifiz bezi hepsi çalışıyor. Çünkü meditasyonda da bunlar oluyor. Yani meditasyon halinde ve derin uyku halinde iki bez de mükemmel bir şekilde çalışıyor. O yüzden çok önemli. Yani bilimsel olarak da baktığınız zaman hepsinin bir açıklaması var. Ay çok güzel anlattın Başak ya. Peki zihin temizliğini işlemiştik geçen programımızda. Demiştik ki nasıl evimizin temizliği gerekiyorsa ve bize bu bir mutluluk veriyorsa, huzur veriyorsa temiz bir ortamda olmak, zihnimizin temizliğini de aksatıyoruz ya da yapmıyoruz ama bunun da öneminden bahsetmiştin detaylı olarak. Temiz bir zihinle uykuya dalmak, uykuya geçmek herhalde çok daha hem zihin için hem bütün duyu organlarımız ve organlarımız için de faydalı olmalı değil mi? Yani işlem aslında zihin temizliğiyle başlıyor. Kesinlikle. Çünkü şöyle düşün, yaşlılar için, depresyonda olanlar için, obezler için, kronik hastalığı olanlar için uyku zordur. Neden?
Çünkü sistem zaten bozulmuştur. Neden? Çünkü zihin durumu da bozulmuştur daha çok. İşte yeme bozukluğun varsa, stres, kaygı durum bozukluğun varsa, yaşlılık da bütün aslında hücrelerinin yıpranması demek oluyor. Yani bir takım şeyler artık bozulmaya başlayınca uyku durumunu da bozuyor. İşte bunun farkında ol ve bunu geri getirmeye çalış. Uyku tamam, sana Yaradan bir hak vermiş. Bak demiş, sana derin uykuyla kendime bağlayacağım seni. Sana temizlik yapacağım. Ama birçok insan derin uykuyu yaşayamıyor zaten. Birçok insan oradaki o temizliği yapamıyor. Dediğin gibi çok önemli. Gündüz yaşadığın şeyler gece uykunun kalitesini düzelttikçe bir artık temizlik lubuna girersin. Zaten gündüz yaptığın şey gecede devam etmeye başlar. Yani aynı bilinç. O bilinç gece değişmeyecek ki. Aynen devam edecek. Gündüz eğer kirliyse gece de kirli devam edecek. Gündüz temizse gece de temiz devam edecek. Hatta gece daha büyük faydalarını alacak. Kaliteli Tabii, uyku soracağım. dediğimiz bu derin uyku haline de geçebilmek, sağlıklı rüyalar görebilmek adına karanlığın da faydası var mı? Ortamın karanlık olmasının. Tabii ki kesinlikle şu an şunu konuşabiliriz. İyi uyku için neler yapmamız lazım? Hı hı. Epifiz bezimizi güzel çalıştırmamız lazım bir kere. Gündüz serotonin dedik, gece melatonin dedik. Demek ki gündüzden başlayacağız. Yani biz gece iyi uyumak için gündüzden hazırlık yapacağız. Şimdi ne yapıyorsun? Bir yere tatile gideceksin. Önce bavullarını hazırlıyorsun, değil mi? Böyle şak diye gitmiyorsun. Şimdi biz de bavullarımızı gündüz hazırlayalım ki gece güzel bir yatalım. Şimdi ne yapacağız? Bavulumuza neler koyacağız? Gündüz serotonin güneşle beslenir. Güneş zaten aydınlığın bilincidir güneş. Değil mi? Hı hı. Isı. Dışarıdan ısı almak, güneş almak çok önemli. Yani o yüzden mesela ben buralara yerleşmemin bir sebebi de sürekli güneş almaktır. Güneşin mutluluk veriyor zaten en başta. Şimdi benim bir öğrencim vardı, Kuzey ülkesinde yaşıyordu. Dedi ki hocam ne yapalım biz güneş görmüyoruz. Ay canım. Nasıl mutlu olacağız? O zaman dedim içeriden güneşi çoğaltacaksın. İçeriden güneşi çoğaltmak ne demek? İçeriden sıcağı alacaksın. İçerisi yanacak. İçerisi nasıl yanır? Hareket edeceksin. Kor bölgesi dediğimiz karın bölgesinde çalışacaksın. Yoğun bir şekilde ısınacaksın. Zaten o da sana bir enerji veriyor. Bir zaman sonra daha enerjik hissediyorsun kendini. O bana şey demişti ya biz alkol almayı tercih ediyoruz hocam daha kolay oluyor. İşte direkt bavuldan çıkaracakların içinden bir tanesi uyarıcılar. Aslında gün içinde uyarıcı hiçbir zaman kullanmamak lazım. Yani ben sabah bile artık zaten kahve içmiyorum. Çay bile içemiyorum çünkü sabah içtiğim çay bile gece uyumamı engelliyor. O yüzden hani diyeceğim ki insanlar çok alışık, çok zor bu alışkanlıklardan kurtulmak. Önce gece içeceklerini çok iyi dengelesinler. Yani kafein asla almasınlar. Hatta hiç almasınlar. Yani çünkü o vücutta kalıyor ne kadar olursa olsun. O yüzden bavuldan çıkaracaklarınızdan biri de bu. Ne dedik işte güneş, hareket, gündüzleyin yapabileceğimiz işte zihnimizi temizlemek, ne yaptığımız, ne içtiğimiz, kafamıza neler aldığımız, nasıl beslediğimiz çok önemli. Sonra geceye geldik. Karanlık oldu. Şimdi melatonin salgılanacak. Melatonin salgılanabilmesi için karanlık olması lazım. Karanlık, ayın anına geldik şimdi. Daha duygusal an, daha böyle. O yüzden de böyle şiddet içeren şeyler izlemememiz lazım. Bizi aktive edecek, zihnimizi aktive edecek hiçbir şey izlemememiz lazım. Karanlıkta oturmamız lazım. Loş ışıkta, beyaz ışık değil. Beyaz ışık da iyi değil. Böyle daha mum ışığının renklerinde, turuncu gibi ışıklarda soft müzikler dinleyebiliriz, rahatlatıcı. Bunlar hep bildiğimiz şeyler aslında. Yani uyku moduna şak diye geçmeyeceğiz. 2-3 saat önceden hazırlanmamız lazım. Hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Zaten uyku da kendi kendine gelecektir. Az yememiz lazım. Bunu her zaman söylüyorum. Geceleri az yememiz lazım ki gene rahat uyuyabilelim. Bir de uyuduk, yastığa koyduk başımızı, uyuyamıyoruz. Değil mi? Dön baba dön, dön baba dön. Olmuyor, tutmuyor. Hep de düşünürüm ben. Kafeinli bir şey mi yapıyordum? Ondan sonra fazla mı sempatik sistemim çalıştı gündüz? Her zaman bakarım sol burun deliğim tıkalı.
Sol burun deliğinden alırsın gece enerjisini. Ayın enerjisidir. Sol taraf, sol burun deliği ayın enerjisidir. Sen ayın enerjisini almalısın ki parasempatik sistemin düşsün ve rahat, gevşek bir hale geç. O parasempatik sistemle de uykuya geçebil. Tıkalıysa eğer, o zaman onu açmam lazım. Bir kere önce sağa doğru yatıp solu yukarıda bırakarak, yani şu şekilde, çünkü sağ aşağıda olunca daha da kapanıyor. Böyle deneyin, sağ tarafa yatıp sol açıkta kalsın. Gene bakın açılmıyorsa kalkın 5 dakika hızlı bir şekilde alın verin, alın verin, alın verin ve açmaya çalışın. Ondan sonra emin olun uyuyacaksınız. Bu çok etkili. Burun deliği kontrolü çok önemli. Çünkü o enerjinin girmesi önemli. Bir de lavanta çok iyidir, rahatlatır. Bunu sürebilirsiniz yüzünüze, Yastığa. yastığınızın üstüne gibi. Güzeldir. Çünkü çok ilahi bir ana gidiyorsunuz ya. İlahiyle buluşma, yani hazırlık yapın. Bu şaka değil, kendisini Elini kolunu sizin sallayarak makamına gidiyorsun. alıyor. Zaten odanız da çok önemli. Bakın, oda, ev kutsaldır, mabettir. Odanız bir mabettir. Odanıza herkesi almayın, kimseyi almayın. Eşya da almayın odanıza. Eşyasız yatak olsun sadece. Hadi en fazla kıyafet olsun odada. Başka hiçbir şey olmamalı. Buluşma anındasınız çünkü. Burada bir huzur olmalı. Odanızda huzur olmalı. Bunların hepsi çok çok gerekli. Neden? Çünkü derin uyku sizi gençleştirir, yaşlanmanızı engeller, hastalıklarınızı azaltır. Ama şöyle bir şey de var tabii. Şimdi ben hastayım, depresifim. Nasıl uyuyacağım? Nasıl yapacağım ben şimdi? Değil mi? Çünkü şöyle bir şey var. HPA aksis diye bir şey var. Hipotalamus, pituitary gland ve adrenal. Bunların çalıştığı. Yani endokrin sistemiyle, belki çok derine giriyorum şu an, endokrin sistemiyle sinir sisteminin birbiriyle konuştuğu ve bozulduğu. İşte bu bozulduğu zaman uyku durumu kesinlikle bozuluyor. Bunun Başakçığım, farkına varmak lazım. Başakçığım, Lütfen. Başakçığım, şimdi uyku adına bildiğimiz bazı şikayetler var ki bunlar tıpta hastalık olarak da algılanıyor ve tedavi edilmesi gerektiği biliniyor. Uykuya dalamama, uykuyu sürdürememe, aşırı uyku ihtiyacı ya da istem dışı uyku durumları, horlama, uyku anında nefes durması, gece terlemesi, hatta huzursuz bacak sendromu denilen bir takım istemsiz sıkıntılar ya da reflü gibi işte uykuda ağız içine mideden ekşi sıvıların gelmesi ya da az önce biraz bahsettiğin yorgun uyanma, gündüz yorgunluğu, unutkanlık hatta gibi birçok işte ya da çok sinirli olma hali. Bütün bu rahatsızlıklar için Doğu felsefesi diye benim adlandırdığım felsefenin bakış açısı nedir? Yani Doğu felsefesi sorunlara neden olarak neleri görür? Ve tedavi olarak da ne tür uygulamalar yapar? Biliyorum meditasyona geçeceksin buradan ama ben yine de sormuş olayım. Hep aynı zihindir. Bunların hepsinin sebebi zihin. Zaten zihinde bozulmaya başladığı için endokrin sistemi bozuluyor işte. Endokrin bozuluyor. Biraz önce dediğim o HPA aksis dediğim SPA, homeostaz, endokrin ve sinir sistemi bozuldu mu zaten bu saydıkların hepsinden bir tanesi seni vuruyor işte. Budur, zihindir. Zihnini kontrol edemeyen hiçbir şey kontrol edemez. Zihni temiz tutacağız, kontrol edeceğiz. Yani duyu organlarımız zihnimizi değil, zihnimiz duyu organlarımızı yönetecek ve yönlendirecek. Zaten hani geçen sefer demiştin ya zihin nedir diye. Ben de demiştim ki işte günlük hareketlerimizi yaptıran, yöneten. Sen de dedin ki karar mekanizmasıdır aslında. Senin duyu organlarının isteklerini, baskılarını, taleplerini aslında belki de tırnak içinde mecburen karşılamak zorunda kalan bir yapı demiştir. Demek ki bizim bu yapıya özen göstermediğimizi hissediyorum. Bütün bu kendi yaşadıklarımdan ya da etrafımda yaşanan olaylardan bu yapıya biraz özen göstermek ve bunun yani hani var olmanın da nedenini düşündüğümüzde, araştırdığımızda aslında biraz buraya doğru da gidiyor. Son olarak uyku haline dönmek istiyorum. Uyku ile ilgili bu anlattıklarının dışında aklında kalan, iletmek istediğim bir şey var mı? Üçe ayrılmış dedim Tattva Boda'da.
Uyku hali, rüya hali ve uyku dediğim derin uyku. Hı hı. Zihin yok. Rüya hali, zihin var. Duyular yok. Ayaktaki halimiz, gün içindeki halimiz, duyular var, zihin var. Üçü. Hep bakın, hep zihin ve duyulardan bahsediyoruz. Başka bir şeyden bahsetmiyoruz. Demek ki sabah eğer mutlu uyanıyorsak bütün bunları yapmışızdır. Eğer sabah uyandığımızda huzursuzsak, gerçek o dinlenme halini alamadığımızı hissediyorsak, yorgun kalkıyorsak, demek ki aslında işin ilk adımını yapmadık ya da senin söylediğin gibi tatile bavulumuzu hazırlamadan çıktık. Bütün ihtiyaçlarımızı göremeyeceğimiz bir şekilde yola koyduk kendimizi. Aynen. Yani ilahiyle buluşmak sadece ölüm halinde olmuyor. Dediğim gibi derin uykuda da oluyor. Bakın, DMT denen şey, ondan bahsetmedim. Epifiz bezi, DMT dedim ya, salgılanıyor. Hı hı. DMT dediğimiz şeye ruh molekülü deniyor. Bu molekülün en arttığı zaman doğum anı. Çünkü ilahiden geliyorsun ve ağlayarak geliyorsun. Ölüm ağlayıp gidiyorsun, gülerek gidiyorsun. Ama bilmiyoruz tabii, oraları bilmiyoruz ama gülerek gider genelde. Ölüm anında insanlar güler. Şaman içeceklerinde gene DMT yükselir. Meditasyonda yükselir ve derin uykuda yükselir. DMT yükseldiği zaman işte bu adlandıramadığın mutluluk hali. Neden? Çünkü ilahiyle buluştuğun anlarda DMT yükseliyor. Ne diyoruz? Üçüncü göz. Üçüncü gözde oluşan bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden de çok önemli. Sen günde 2 saat buluşuyorsun ya. En önemli buluşmaya gerçekleşiyorsun. Yani günlük o toplantılarına giyeceklerinden daha iyi bir şekilde hazırlanman lazım. İşte kokularınla, odanla, ruhen, fiziken. O gün senin data temizliği yapılacak. Oturacaksınız karşılıklı, şu bitsin, şu kalsın, şu gitsin, şu kalsın yapılacak. O kadar önemli bir an yani. Çünkü ondan sonra senin karman belirlenecek. Kime ne dedin, niye dedin, öyle mi dedin, böyle mi dedin? Onu silelim, bu kalsın gibi. Çok önemli. Lütfen derin uykunun bilincine varın. Hayatınızın bilincine varın. Gününüzün, gün içinde yaptıklarınız. Geceye hazırlanın. Bir ekleme daha yaparsak iyi olacak. DMT'yi düşüren şeyler nelerdir diye. Bir kere hayatımıza tamamen sokulmuş bir şekilde su ve diş macunu. Küçük yaştan itibaren florür içimize verilerek DMT'miz düşürülmeye çalışılıyor. O yüzden çok bilinçli olmalıyız. Lütfen bu konuya çok özen gösterin. Suyun içindeki florürü bilin. İçtiğiniz suyun içindeki florürün seviyesini bilin. Araştırın. Florürsüz diş macunu kullanın. Bu iki konu çok önemli. Neler yapabiliriz daha zihnimizi açık tutmak açısından. Ve herkese dileğim, herkes şöyle her sabah ne güzel bir uykuydu hali ruhiyatıyla gününe başlasın. Bundan güzel bir temenni olamaz. O zaman sana şahsi de bir soru soracağım buradan. Yaklaşık hatırladığım kadarıyla 4 küsür yıldır oradasın. Aslında biliyorum ki senin önceden de bu Doğu felsefesine, yogaya, meditasyona olan bir merakın, ilgin vardı. Şimdi sen bu kadar zaman geçirdiğine göre, hayatının bu kesitini bu derinlikte yaşadığına göre sen güzel uyuyabiliyor musun? Öyle sorayım tam. Güzel rüyalar görebiliyor musun? Ve sabah uyandığında o bahsettiğin huzurlu şekilde uyanabiliyor musun? Ya şöyle bir şey var, aslında bu da diyorum kendi kendime, de gene zihin çalışıyor orada. Ya iyi bir şey mi, bu kötü bir şey mi? Cık, diye kendi kendimle de konuşuyorum. Ya bütün gün uyuyacağım anı bekliyorum. O anı, o buluşma anı. Yani uykuya ben koşarak gidiyorum. Çünkü böyle içimde bir, gene uyuyacağım ya, gene gece oldu, oh gene gece oldu da işte buluşacağız. Ya bu duygu başladı artık bende.
Geceleri işte ben ne yapıyorum? Meditasyon yapıyorum. Bir kere 20 dakika mantra söylüyorum. Çok loş ortamda. Kendimi hazırlıyorum tamamen. Ve gerçekten o duygu durumuyla yatıyorum artık. Yani bu kendi kendime de şey yapıyordum bu. Ama şu an biliyorum ki bir buluşmada olduğum için bunu hissediyorum. Ve şükürle yatıyorum her gece. Bunu da hep söylerim. Her gece şükürle yatın. Çünkü öteki güne kalkacağınızı bilmiyorsunuz. Şükürle yatıyorum. Sonra sabah şükürle kalkıyorum. Bu şekilde Peki. söyleyecek. Çok çok teşekkür ederim. İnanıyorum ki bu yayını izleyen herkes senin bu vermeye çalıştığın mesajlardan en az benim kadar etkileneceklerdir. Kendi adıma da çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok güzel bir yayın oldu. O zaman bu yayın serimizi birbirine bağlayarak gittiğimize göre zihin temizliği, uyku, rüya dedik. Bundan sonraki programımızda hangi konuyu işleyelim? Bence nefesi işlemenin zamanı geldi. Tamam. Nefesi işte. Günlük hayatta bir ihtiyacımızı nefes nasıl karşılar? İşte yemek, acız mesela ama yemek yok. Nasıl karşılarız? Uykumuz var, uyuyamıyoruz. Nasıl karşılayacağız? Yani nefes bize her şeyi veriyor. Bunların tekniklerini öğreneceğiz bir dahaki buluşmamızda. Tekrar teşekkürler. Evet, Ben teşekkür ederim. bugünlük de bu kadar diyelim. Manada yolculuğumuz devam ediyor. Daha çok başındayız. Çok şey var konuşacağımız, paylaşacağımız sizlerle. Bizi izlemeye devam edin, paylaşın, dostlarınıza bizden bahsedin. Başak harikalar yaratmaya devam edecek bence. Bir sonraki programda buluşuncaya dek sağlıkla kalın, esen kalın. Maddi dünyanız kadar manevi dünyanıza da dikkat edin. Zihninizi unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.